yanımda otomatik şanzımanlı Supra MK4 var. Cıvata sıksam beygir fışkırıyor ve İsmail Çam eşliğinde. Abi merhaba, hoş geldin. nasılsın? İyiyim misin? abi. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım ama Nost'a basalım. Bu ne ya? İnanılmaz bir şey. Bunu gerçekten anlatamam arkadaşlar. Yaşamanız lazım. Özgeçerik'te YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Gerçekten sayısız otomobil çektim biliyorsunuz ama şu otomobilde ve şu konukta inanın yaptığım heyecanı hiçbir çekimde yapmamışımdır. Gördüğünüz gibi efsane bir konuğum var. Sevgili İsmail Çam, İsmail abim Çok benimle teşekkür birlikte. ederim. Abicim hoş geldin. Nasılsın? Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben Sen teşekkür nasılsın? ediyorum konuk olduğun için. Onur duydum. Çok yazdınız. Ne zaman YouTube videosu gelecek diye. Şimdi bugün artık doya doya onunla birlikte harika bir çekime başlıyoruz. Evet İsmail abi. Ne Supra deyince sen deyince Supra. Gerçekten öyle. 2CZ gerçekten güzel. Dünyaya mal olmuş bir motor ve Evet. mükemmel bir kasası var. Bence anlatılamaz ki ya. Yaşanır. Yani yaşanır. Yaşayacağız mı abi biraz? Yaşayalım güzel bir şey ama hakikaten mükemmel bir araç yani. Evet. Bir de sene 90'ların senelerinde böyle bir arabaya binmek, o zaman sahip olmak daha güzel bir İnanılmaz. şey olması lazım. Şimdi de gittikçe sayıları gün geçtikçe azalıyor. Nesilleri tükenmeye başladı. Dünyada atıyorum tam 4,5 milyon varken şu anda Türkiye'de 600 bine kadar düşmesi. Ama şimdi yeni Amerika'daki bir kanundan dolayı bu sene Amerika'ya giriş yapılacak. 130 bin Supra var, sıfır. Süper. Şaka yapıyorsun ya. Belli mi olur? Belki gideriz Amerika'ya seninle. Orada böyle güzel bir içerik çekeriz. Hepsi 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre hepsi saklanmış. Evet. Onların hepsi şu anda yeniden piyasaya çıkacak. Evet. Benim de böyle kafamda 3 tane hayalini kurduğum otomobil vardır. Bir tanesi tabii ki de o. Biliyorsunuz bilmeyenler elbette ki vardır. Benim ayrıca gelin arabam arkadaşlar. Dünyada bir gelin olarak Supra ile birlikte düğününe giden tek kişi olabilirim. Evet. Belki böyle erkeklerden vardır. Bildiğim isimler de var bu arada ama herhalde bir kadın olarak, gelin olarak böyle kullanan yoktur diye düşünüyorum. Varsa sizin bildiğiniz yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ben şimdi şöyle söyleyeyim Özge. Ben hiçbir şeyi kuramıyorum kafada. Ben bunu söyleyeyim de işte şunu söyleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Hiç yapamıyorum. Tamamen içtensin Yani ben işte. konuşurken aklıma gelen vesaire ne anlatabilirim, ne söyleyebilirim, onların daha fazla neleri bilmesini isteyebilirim derken konuşabiliyorum. Evet. Aklıma da onlar geliyor. Bilmiyorum. Sen şimdi ne yapmak istiyorsun? Kaputumu açalım. O zaman İsmail abi dış tasarımdan bir başlıyoruz. V-Side Tamam. Body Kit'le başlamak istiyorum. Doğru. Ön arka tampon ve marşpiyerler arkadaşlar efsane güzel duruyor. Gerçekten bu arada sarı, Renault Sport'un sarısı galiba bu değil mi? Evet. Neydi tam adı böyle? Sen bana sorduğun için ben de bilemiyorum. Bilenler o zaman bizi böyle bir yorumlarda Evet. hatırlatsın. Biliyoruz ama aklımıza gelmiyor şu anda. Ama otomobilin orijinali de sarıydı değil mi Doğru. abi? Bu arada bu araç sevgili Mehmet Havan'a ait şu anda. Evet. Canımız bizim. Biricik abim. İsmail abideydi önce aslında. Arada Kaç bir Supra kişi daha, olduğu bir gibi. iki kişi daha var arada. Evet, onlara da buradan saygılarımı iletmiş olayım. Fren kitinden devam etmek Evet. istiyorum. Sayıyorum abi 4 önde, arkada da 2 piston olmak üzere bir Brembo fren kitine sahip. Çok güzel. Zaten Supra bilirsiniz o ilk çıktığı dönemde de aslında uzun yıllar 7 yıl boyunca frenlemede liderliği korumuştu. Sonra Aynen Ferrari öyle. yanılmıyorsam Aynen elinden öyle. aldı bu rekoru. Ön taraflardaki fren kitlerini biz değiştirdik. Normalde aslında ilk aldığımızda da 6 pistonlu vardı. Sonradan ona göre jantları çok büyüktü. Çok büyütmemiz gerektiği için tekrardan 4 pistona düştük. Biraz daha yani böyle performansı arttıralım. Biraz daha ne diyeyim sana amortisörlerimiz daha düzgün olsun. Yanaklarımız daha yüksek olsun diye 4 Çok da pistonluya mantıklı geçtik. olmuş. Normalde 6 pistonluydu. Arkalardaki işte spoilerimiz TRD. TRD'nin bir spoileri var. Bence orijinali diyorsun? daha güzel. Ben de orijinalcilerden yanayım abi bu arada. Ama Daha öyle çok daha beğeniyorum. güzel duruyor Evet. ya. Ya benim hiç tarzım değil, öyle daha düzgün duruyor. Kesinlikle ben de Bu öyle bir de düşünüyorum. T-Top modeli. Yani üst tavanını alabiliyorsun, bagaja koyabiliyorsun. Çok Evet. güzel bagajda bir yeri var. Ama T-Top'sız modeli de aslına bakarsan daha da hoş duruyor. Güzel duruyor, Yani değil ben gittikçe öyle konuşuyorum işte. Ben bu arada yine düğünden konuyu açacağım. Çünkü aslında benim onunla özelde bir bağım var bu nedenden dolayı. Düğüne gidene kadar saçım, makyajım, her şeyim bozuldu. Üstüne Boşu boşuna açtın kuaföre tabii. gitmişim yani. Ama kimin umurundaydı diye sorarsan hiç umurumda değildi inanın. Evet. Gerçekten onun hissiyatı bambaşka. Ben hayatımda ilk kez kullanmıştım. Şimdi bu da ikinci olacak inşallah. İnşallah. Ben sana bir de kaputunu açayım. Tabii, Kaputla hemen biraz kaputa uğraşalım. doğru dönelim. Evet.
şöyle bir izleyeyim abi ya, bir dur. Hemen bir anlatmayalım, bir izleyeyim falan diyormuşum. 2CZ, 2CZ diyoruz ama İsmail abi, 2CZ'nin aslında bana göre, tabii ki burada senin bilgilerinden faydalanmayı çok istiyorum ama aslında böyle çelik döküm olduğu için, çok dayanıklı olduğu için değil mi bu kadar böyle seviliyor? Evet, çelik döküm olduğu için 2CZ o zamanın yıllarına göre, yani çelik döküm olup da birbirlerine şöyle söyleyeyim, piston aralıklarının uzak oluşu, contayı çok az yakışı vesaire, bunlar çok önemli. Ama şu anda yeni nesilde, yani yeni ortamlarda bunlardan kat kat daha iyi. Çelik olmayan alüminyumlar daha da iyi şu anda. O zaman gününe göre diyor. Evet, bugünümüze kadar getirmiş zaten bunu. Bu da çok mükemmel Tabii. bir şey. Yani o 90'lı yıllardan alıp da 2023'lere kadar gelmişiz. Hala tercih ediliyor. Demek ki 10 numara 5,5 yıldız bir motor diyebiliriz buna. Kesinlikle öyle. Bir de aslında böyle Supra'yı Supra yapan özelliklerden bir tanesi, belirli bir güce kadar, yani 700 beygire kadar yanılmıyorsam turboyu büyüterek, biliyorsunuz orijinalinde 2 tane turbo var arkadaşlar ama neredeyse sen daha iyi bilirsin abi. Bütün Supra'larda şu anda, Türkiye'deki diyeyim, böyle kocaman turbolar görüyoruz. Şimdi turboyu değiştirerek, enjektörleri, turboyu, yazılım şeklini değiştirerek 700 beygire kadar çıkabiliriz. Bu süper bir şey bence. Alt Yani motora dokunmadan. Aynen. Bu motorda şu anda alt tarafı stok, üst tarafında 262 derece bir eksantriğimiz var. Ferrari Swap yay şapkamız var. Onun haricinde enjektörlerimiz var. Onun haricinde diyebilirim ki sana motorun her yeri şu anda stok. Aslında bu otomobilin orijinali de bu değil mi abi? Yani hani çok bir şeyle oynanmadan, şimdi bundan daha güçlü tabii ki de otomobiller çok görüyoruz ama bir sürü değişiklik yapılıyor vesaire ama Supra dediğin zaman benim için şu turbo değiştiği anda böyle. Yani şimdi süper bir argesi yapılmış ortamda. Yani alt yataklarından tut, bütün her yerine kadar parçaların tamamını değiştirebilirsin. Tamam. Yani değiştiremeyeceğin hiçbir yer kalmaz. Şimdi zaten bunun son demleri, biz artık bunu 1 ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde komple motoru çöpe atacağız. Yeni bir 3,4 litre bir motor yapacağız. 1600-1700 beygirlere oynamak istiyoruz. Kendi yerinizde yapacaksınız. Evet, kendi yerimizde. Nitro arada, King'de yapacağız bunu. Evet, İsmail abi ve Mehmet abinin ortak bir projesi var. Ankara Şaşmaz'da arkadaşlar. Harika böyle 4-5 katlı, hatta belki daha fazla bir yer şu anda kuruyorlar ve çok hızlı ilerliyorlar. Zaten bittikten sonra ben de videosunu sizlerle paylaşıyor olacağım. O zaman buradaki işlem bitince de ikinci bir part çekeriz birlikte. Aynen inşallah. öyle. Şimdi bu stok motoru da üzerine yapan ARP Garaj, Burhan Özcan yapmış. Ona da sevgilerimizi, sevgilerimizi sunuyoruz. iletelim. Şu anda bize 1000 HP güç veriyor. NOS'umuz var ama hiç kullanmadık. 8 HP 75 şanzımanımız var. Evet, aslında en önemli şeylerden biri de o bu arada. Başlıktan da gördüler. Evet. Şimdi bunun da yapımında Tohan Soyhan var. Evet, Tohan abiye de bize çok sevgiler. desteklerinden dolayı ona da teşekkür ediyoruz. Aslına bakarsan artık yola çıkabiliriz diye Çıkalım düşünüyorum mı? bence. Vallahi. Çok mu heyecanlısın? Müsaaden olursa önce ben bir tekrar kullanayım, Tamam. sonra sana vereyim. Sen böyle bir şahlandır onu. Yo, ben de şahlandırmayayım. Sen nasıl sürüyorsan ben de öyle süreyim. Tamam, sağ olasın. O zaman hazırsanız bu Evet. efsane Supra ile birlikte, İsmail abiyle birlikte harika bir test sürüşüne başlıyoruz. Supra MK4 ile birlikte sonunda test sürüşümüze başladık. İsmail abi ya, vallahi böyle hem Supra kullanıyorum hem seni konuk ediyorum. İnanılmaz güzel bir duygu. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum Ben konuk teşekkür olduğun ederim için. tekrar. Çünkü Supra deyince İsmail Çam'dır gerçekten. Yani hani senin birçok Supra'nın oldu biliyoruz ki. Ama böyle hani bilmeyenler, otomobilciliğe yeni başlayanlar için birazcık böyle önce İsmail Çam kimdir? Kendinden birazcık bahsedersen. Aktif bir şekilde 2000 senesinde Opel Manta ile başladım bu işe. Opel Manta'm vardı. Arkasından hemen bir Uno yaptım. Çok güzel bir Uno yapmıştım. Ondan sonra BMW'ler, şunlar bunlar derken artık Supra'lar, Evet. oralarda bayağı bir geçişlerim oldu. Ama en çok artık bu işin yemekhanesinde olmayı seviyorum. Yani iç tarafında daha çok motorun içine girerek neler alabilirim o motordan veya araba performansından neler alabilirim. Onları düşünürken artık komple bu işin içine tamamıyla girmiş oldum. Bir 15 sene boyunca aktif bir şekilde motorsporlarıyla ilgilendim. Motorsporlarının her dalında, her türlü içeriğinde olmaya çalışıyorum. Son bir 7 senedir falan biraz geri kalmıştım. Ama artık komple aktif bir halde içinde olacağım. Yeni de bir oluşumum var. Şimdi bir dükkan açıyorum. Güzel, Evet, 1500 çok güzel. metrekare. İnsanların kendini bulabileceği ve insanlar arabalarını yaptırırken bile rahat edebileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyorum. Çok değişik güzel projelerim var. Otodrag için harika projelerim var. 3-4 tane değişik projelerim var. Bu arada
hem projelerimi yapıp hem jokeyliklerini de yapacağım. Beni sevenler orada görmek istiyor. Ben de onu hissettim. Yoksa aslında vazgeçtim. Yani daha bu yaştan sonra oynamayı falan modundaydım ama oynayacağım. Bir Ne daha var son abicim yaşında ya. yani Lütfen. son kez bir tarih daha yazmak istiyorum. Allah nasip ederse o tarihi İnşallah. yazmak istiyorum. Yani ve yurt dışında çok fazla bir şekilde yarışmak istiyorum. Şu anda Santa Port'ta, Macaristan'da, Avusturya'da, yani Yunanistan'da ve şu anda Rusya ile görüşmelerim var. Rusya'da, Kıbrıs'ta hepsinde yarışmak istiyorum. Süpersin. Başka sormak istediğim bir şey var mı bilemiyorum Valla ama. benim sana sormak istediklerimle böyle bir video ise herhalde bir 10 saati bulur. Belki böyle ileriki zamanlarda bunun için ayrı bir video yaparız Olur, inşallah. olur. Peki abi kaç tane Supra sahibi oldun? Hazır böyle bir Supra'nın içindeyken de biliyorsunuz ki o aslında Şimdi eskiden pazarlığını de yaptığın Supra İsmail dersen, abinin de pazarlığını yaptığın Supra dersen hepsi diyormuş. hepsini almak istedim. Ama işte bir dönemde böyle bir handikap geçirdik. Yani M-Supra'nın çok iyi oluşundan dolayı biz orada şöyle bir olay oldu. 20 bin liradan arabalar 60 bin liraya, 70 bin liraya, 80 bin liralara geldi. Güzel mi? Zevk alıyor musun? Süper. Ben de yol müsaitlik buldukça Sıkıntı yok. yapayım Tabii dedim. sen de yanında konuşan, rahat konuşan bir adam var, konuşturuyorsun. Ay vallahi estağfurullah. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, bir beyazım, bir mavim, bir sarım, ondan sonra bir grim oldu. Hakikaten de çok güzeldi. Hepsi de ayrıcalıklıydı. Diğer Supra'lar da bence çok güzel. Tabii samanlık altında olan 9 artı 5 tane daha Supra var. Bunlar daha gün yüzüne çıkmış değil. Onların da çıkması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çok yakın zamanda da onların gün yüzüne çıkmasını sağlayacağım. Emin olabilirsin. Birkaç tane daha gün yüzüne çıkmamış arabalar var. Bunlarla ilgili de aslında çalışma da yapabilirsin bence. Birlikte yaparsak süper olur. Olur. Bunlara daha önceden işte 90'lı yıllarda bunlara rakip olan işte Skyline'lar olsun, R32'ler, R33, R34, RX-7'ler, RX-6'lar, 5'ler her neyse. Honda NSX Of, efsanedir o onlar. zamanın işte araçlarından. Gene Mitsubishi'nin çok güzel arabaları var. 4 çeker olanlar vesaire. Şimdi aklıma gelmedi gene. Yani bence onların hepsini bir yan yana getirip 90'lı yılların arabalarının en iyi spor arabaları müthiş diye bir içerik bir olur. ortam yapabiliriz bence. Evet, çok isterim. Japon kavramını tekrardan işte Japon kavramı bizim Türkiye'de aslına bakarsan egzoz emisyonlarından dolayı girmemişti. O senelerde bu araçlar hep gümrük olarak girdi. Hiç ithalatı yoktu. Egzoz emisyonları aslında düşük seviyelerde olsaydı emin ol Türkiye'mizde bunlardan Çok daha fazla binlercesi, yüz binlercesi olacağından eminim. Ay pardon, mikrofonum uçtu. Uçsun. Evet. O gazlamaya mikrofon mu kalır, saç mı Aynen kalır, öyle. baş mı kalır gibi diye Valla devam edelim. o kadar önemli bir video ki benim için. Gördüğünüz gibi ikişer tane mikrofon taktık. Hangisinin sesi güzel çıkarsa onu kullanalım istedik arkadaşlar. Yani İsmail abimize her zaman en büyük özeni gösteririz. Büyük Teşekkür bir ederim. şeref benim için. Tekrar söylüyorum. Çok Çok değerlisin sağ olun, bizler çok için. teşekkür ederim. Allah uzun ömürler versin sana. İnşallah Güzel projelerini böyle biz de Evet, görelim. güzel projeler yapacağım. Çok çılgın projeler yapacağım yani. Anlamsız şeyler yapmak için geliyorum. Böyle zangır zangır geliyorum. Vallahi bekliyorum. Sallayacağım ortalığı yani. Bir şey daha söyleyeyim. Şu çıktığımız yoldan gitmek gelmek olarak bugüne kadar herhalde bir 15 sene içerisinde bir 250 bin kilometre yapmışım. Oy, Supra'yla. Supra'lar, diğer araçlar. Haftada 4 gün buradan gidip gazlayıp geri dönüyordum yani. Evet. Keşke böyle daha böyle hani imkanı olan yollarımız olsa, pistlerimiz olsa ki oralarda ne bileyim işte herkes dilediği gibi otomobilini tanısa, Evet. o evet. heyecanı yaşasa vesaire falan ama onunla ilgili de biliyorum projelerin var. Umarım ileriki süreçte Yo hepimiz şu anda misal yani projelerimden aslında bahsetmek istiyorum ama yemin ediyorum sana ucundan kulağından ufacık bir şey yakalıyorlar. Hemen ortaya çıkartıyorlar Aynen, şu anda. o yüzden şimdilik gizli tutuyoruz. Evet, 2-3 hafta önce konuştuğum bir tane motor 60 bin liraya da şu anda 150 bin lira seviyesine geldi. Bak o kadar sana söylüyorum net. Daha ortada yok, proje yok, hiçbir şey yapmamışım. Sadece adının başını telaffuz ettim. Çek. Tamam. Abi bu ne ya? İnanılmaz. Bu arada frenler çok iyi arkadaşlar. Frenler demişken abi müsaaden varsa birazcık böyle hızımızı normale düşürüp Supra'nın aslında birazcık da tarihçesine şöyle üstü kapalı bir değinmek istiyorum. Supra arkadaşlar aslında Supra olarak gün yüzüne
çıkmıyor. 1978 yılında ilk olarak Supra, Celica Supra olarak gün yüzüne çıkıyor arkadaşlar. O dönemde de aslında Mustang'in çok fazla böyle Avrupa'da, Amerika'da vesaire satışından dolayı bu Avrupa ikolüne aslında özeniyor değil mi abi? Aynen öyle. Aynen o yüzden öyle. yeni bir araç üretimi istiyorlar marka olarak. Sonra dediğim gibi Celica Supra olarak bir çıkıyor. Sonra ikisi çıkıyor. O pop-up farlar orada çok meşhur Aynen vesaire öyle. falan. Ondan sonra üçümüz çıkıyor. Aynen. Üçünde de 1JZ motor kullanılıyor arkadaşlar. Aslında üçümüz de çok efsanedir. Yani Gerçekten ben de çok MK4 beğeniyorum. mantığında değil, MK3'te. Yani o üçümüz de efsanedir ama aslında biraz önce konuştuğumuz kelime Japonların kavgasından dolayı. Aslında onlar barış imzalamadan önce araçları çok yüksek beygirli çıkıyordu. Amerika kesinlikle 280 beygirin üstünde araba istemiyordu Japonya'da. Centilmenlik anlaşması. Evet, Japonya'da da 180'in üzerine çıkan arabalar limitörleri bağlanıyordu. Bunların da hep üzerlerinde 180 km sürat vardı. Sadece Avrupa'ya gidenlerde 300 yazıyordu. Aa, bu ne ya? İnanılmaz bir şey. Bunu gerçekten anlatamam arkadaşlar. Yaşamamız lazım. Ya keşke herkes şu duyguyu yaşayabilse İsmail abi. Ne Evet. diyorsun? Bence Bu bambaşka bir şey ya. mükemmel bir şey. Ya gerçekten birçok böyle çok güzel spor otomobiller kullandım ama bu Supra'nın verdiği hissiyat hiçbir şeyde yok yani. Neyse abi tarihçide kalmıştım. Gelelim asıl Supra'nın Supra olduğu Mach 4'e. Evet. Japonlar A80 koduyla arkadaşlar isimlendiriyor. Japonların vardır biliyorsunuz böyle işte kasa kodları. Farklılaştırmayı seviyorlar. Japonya için özel olarak ürettikleri tabii ki de Supra'lar var. Amerikan pazarına sundukları farklı. Kendileri için ürettikleri farklı. Her zaman olduğu gibi aslında. Bu arada Supra 3'ü de A70 koduyla isimlendiriyorlardı. Tarih 1994'ü gösterdiğinde yanılmıyorsam, yanlışım varsa lütfen düzelt. Mach 4 bizlerle Buluştu. o zamanlar işte 93'te buluştu aslına ben bakarsan. henüz doğmamıştım. 93'te buluştu. 94'te tam anlamıyla oluşmuş oldu diyelim, sana öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle, hareketli kanatlar çıkmaya başladığında Japonlar hareketli kanatların yerine buradaki sabit kanatlarımızı kullandı ama onlar da hareketli ön karlıkları çıkarttı. Onunla daha fazla yere basınç 300'den sonra çıkıyordu onlar da. Onları tabii biz düğmeyle 100'lere indirdik. Daha değişik yerleri yaptık. Sana bir tane anımı anlatayım. Tamam. Maserati ZN plakalı, yani şu andaki Chucky plakalı Subaru üçümüz gazlıyoruz. M Supra, ZN, Maserati. Startı verdik. Yolun ortasından ben en sağ taraftayım. Bir tane transporter gidiyor. Ben orada kasise bir girdim. 250-260 km süratle girdim. Kasisin üstünden videomuz şöyle gösteriyor bize. Transporter'ın üstünden çıkıp öbür arabaları gösteriyordu bize. Bak şimdi bu kokpit, yani gerçekten uçak kokpiti ilk o dönemlerde sadece bu araba yaptı. Diğerleri sonradan dönüşümlü kokpitler, işte Skyline'da falan hafif dönmeler, ondan sonra bunun gibi oluşan bir tane daha kokpit yok. Abi gerçekten dediğin gibi uçak kokpiti gibi tamamen sürücüye dönük yani. Bu Aynen. otomobille zaten hedef sadece sürmek bence. Başka hiçbir şey umurlarında olmamış. Rekar koltuklar var bu arada. Hazır böyle hani otomobilden bahsetmişken iç tasarımdan da biraz bahsetmek Aslında istiyorum. ben orijinallerini daha çok seviyorum. Yani benim tarzım hep böyle dış görünüşü ve iç görünüşü hep orijinal olsun. Hiçbir yerde saatler olmasın, bir şeyler olmasın ama mecbur kalıyoruz. Onları da yapıyoruz. Yaparsak da artık sıkıntı yok çünkü insanların gözleri onu da arıyor. Ama benim gözüm aramıyor. Hakikaten yok etmeye çalışıyorum onları. Öyle daha çok eksik olsa daha çok güzel olur gibime geliyor. Bana sorarsan da her şeyin orijinali güzel zaten. Harika bir şey. Neyse o fabrikadan çıktığı ihtiyaç hali olan olur şeyler araba. var. Yani kanatlar, misal bir E36 M3'te ki şu andaki kanat, atıyorum yanlış konuşmayayım, 200 kilo basıyorsa onu 400 kilo bastıran veya değişik bir kanat, bu rüzgar tünellerinde ve duman tünellerinde yani yapılmış bir kanat olsa da E36'ya da takabilsek daha güzel olur diye düşünüyorum. İşte bunlar bir Japon harikası. Bu o zaman rüzgar tünelleri de çok nadir vardı. Şu anda F1'de bile yani her takımın bir rüzgar tüneli yok, emin olabilirsin. Ona göre düşün, adamlar bunu o zaman ne şekilde icat etmişler, Evet. nasıl bir tünellere sokmuşlar. Gerçekten inanılır gibi değil. Vallahi abi konuş bitiremeyiz Ben ya. sabaha kadar Vallahi. konuşsam bitiremem, ayrı bir şey. İnşallah böyle upuzun bir videomuz da olur da seninle şöyle insanlar da doyasıya izler. Zaten ben İsmail abiyle çekimden önce de konuştum bir YouTube kanalı için. Onun da böyle bir projesi var zaten. Biliyorsunuz yeni bir yer açıyor şu anda. Orada inanılmaz projeler olacak ve tabii bu projeleri de olabildiğince böyle YouTube videosu
şeklinde sizlerle paylaşıyor Yapacağım. olacağım. Yani Çok istiyorlar bence. Ne olur yap yani. o içerikleri yaratacağım. Yani şimdi istedikleri içerikleri de yaratacağım. Aslında bakarsan oynamayı hiç sevmem. Tamam mı? Oyun oynamayı da sevmem. İçimden geldiği şekilde ama bir şeyin, şunu gördüm ki bir şeyin izlenmesi için farklılık yaratman lazım. Bunların da hepsini şu anda kafamda değişik onlara da proje çiziyorum. Yani hiç yapılmamışları yapacağım, emin olabilirsin. Ona eminiz zaten. Şurada bir ekranımız var arkadaşlar. HKS kiti olarak geçiyor. Bluetooth'a bağlanmamız gerektiği için şu anda değerleri göremiyoruz ama buradan işte aslında... Evet, benim telefonuma empozeli olmadığı için bağlayamadım onu. Onu da empoze edeceğim bir dahaki gün. Aynen. Orada 14 tane yani yağ basıncı, su basıncımız, sıcaklıklarımız, basınçlarımız hepsini oradan görebiliyoruz bu arada. Burada AFR'miz var. Evet. Üzerinde işte biliyorsunuz BMW'nin 8SP 75'lik tam Oraya da otomatik- gelelim, oraya da tam gelelim otomatik hemen. şanzımanı var. 8EP 75 sadece BMW'de değil. Aslına bakarsan 23 Değil mi? tane Bu da aslında yanlış biliniyor. Ben de şu an yanlış söyledim. Lütfen Tamam, açıkla sorun abi. yok. Dünyadaki 23 tane farklı arabada kullanılan 8EP yani şanzımanları bunlar. Şu anda dünyayı ele geçirmiş gibi düşünebilirsin. Çok güzel ama gerçekten. Evet, bundan daha iyi bir şanzıman yok. Beyin olarak da Turbomic kullanıyoruz orada. Onun haricinde sana ne söyleyebilirim? Farklı bir şey ne sorarsın bilemiyorum yani. Basınç saatimiz Evet. burada yer alıyor. Sola doğru dönüşten sonra düzlük gelecek önümüzde. 700 metre bir düzlüğümüz var. Sen Ondan artık sonra dediğin orada gibi yani gazlayabiliriz. her yeri ezberlemişsin. Tabii. Valla maşallahın var. Bence o söylediğinden daha fazla gidip gelmişsin. Bir de senin şu lafın var ya artık hangi civatanın nerede olduğunu, işte hangi şeyin, neyin parçası olduğunu falan ezbere biliyordum dedi. Evet. Şimdi ben şöyle Çok söyleyeyim. Ben enteresan ya. bu civataların hepsini bir kutuya koyardım. Aslında bakarsan ustalar şöyle Gözün yapar. kapalı yaparsın yani. Supralar. Ustalar şöyle yapar. İşte 14 tane atıyorum karter civatası 14 tane. Aa bak bu karter civatasına benziyor der. Ona göre hareket eder. Ama ben bu Supra'nın üzerindeki numaralardan, kendi görüntüsünden bu buranın hepsini ezberlemiştim. Hatta senin dediğin gibi gözüm kapalı elime versen nerenin civatası olduğunu söylerdim. Ama artık tabii bilmiyorum. Şimdi yeniden tekrar öğreneceğim. Vallahi İsmail abi gerçekten kitap yazsan. Olur muymuş? Vallahi olurmuş. Ya, Hayatım çünkü böyle bir roman gibi gerçekten. Hani gerçek Tabii yaşanmışlıklar. sen o daha yaşanmışlıkların hiçbirisini bilmiyorsun. İşte İşte neden dinlesem- uzak kaldım. Ama bak burada bir kere gazla sen. Çünkü Tamam. bir daha böyle bir yer bulamayabilirsin. Böyle de bir boşluk bulamayabilirsin. 3. vitese kadar inelim. Bir daha. Şimdi evet. Hazırlan. Evet. Şimdi. İşte bu. Şimdi. İşte bak. İstediğim senden buydu. Patlamak önemli değil, anladın mı? Arkadaşlar bir otomobil değil de jet kullanıyor gibiyim. İnanılmaz bir duygu. Tüylerim diken diken ya sana anlatamam. Sen anlıyorsun muhtemelen beni şu an. Vallahi ben anlamıyorum. Anlamıyorum falan diyormuş. Ya, evet anlayamıyorum çünkü gerçekten bu çok ayrı bir şey. Ben senin şimdi çıktığın süratler atıyorum 250-260 diyelim veya oralarda diyelim. Ama ben işte buradan şu anda sol taraftan aşağı doğru gazlardık. Her gün köprünün altından 3.60-3.70 ile geçerdim. Vay be. Neredeyse o kilometreleri yapmadan eve gitmiyordum. Hastalık gibi bir şey bu değil mi? Evet. İhtiyaç yani vücudun hani yemek yemeye vesaire uykuya ne kadar ihtiyacı varsa gerçek otomobilcilerin de arkadaşlar gerçek arabacı insanların da bu tutkuya ihtiyacı oluyor yani birçoğunuz öyle. Tabii önceden bu kadar da kalabalık değildi. Yolda bu kadar arabalar da yoktu. Ben gelirdim hemen burada gazlardım. Bir de her gün arabama farklı bir şey yaparak yani ondan alabileceğim Deniyordun, işte değil daha iyi nasıl güç alırım, daha iyi nasıl yol tuttururum ve yani bir arabayı yapmak bakın madem değişik bir konuya girdik. Bir arabayı yapmak sadece motorunu, şanzımanını, diferansiyelini yapmak değil. Motor, şanzıman, herkes selam veriyor. Çok Evet. özür dilerim ama. motor, şanzıman, diferansiyel yapmak değil. İnanılmaz. Arabayı yola tutturmak. Yani benim kendi arabalarımda yaptığım işte o arabanın yola tutulmasını da sağlamaktı. Ama şu anda insanlar yapıyor. Arabanın motoru bitti, şanzıman bitti, çıkart yola. Hiç gerisi yok. Ama iş öyle Maalesef. değil. Yani iş kesinlikle öyle değil. Gerçekten senden çok şey öğrendiğimizi ve öğreneceğimize eminim abi. O yüzden videolarını sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah yapacağız. Bir numaralı abonem benim. Gerçekten ilk ben abone olacağım. Öyle söyleyeyim. Olacak. Güzel olacak. Kaçırmazsam.
inanılmaz böyle heyecanla bekliyorum. Ben de çok heyecanlanıyorum. Bak bu dükkan açıldığı için vesaire. Aha. Gerçekten ben de yerime sığamıyorum. Akşam eve gidemiyorum. Dükkanda çalışmak istiyorum. Evet, bu arada İsmail abi her şeye emek veriyor arkadaşlar. Yani hani Evet, onların şu an çok şıksın. Yerinde mesela tulumuyla falan gerçekten Evet. böyle hani bir sürü işçileri var. Onlarla bir olup gerçekten tırnağıyla kazıyarak Evet. derler ya, o çok önemli bir şey bence. Evet, Ben onu de yapmak şu anki, istiyorum ya. aynen, şu anki işime öyle geldim. Hani ben de böyle tırnaklarımla kazıyarak bugünlere Ya hazıra gidebildim. bence Çok herkes ulaşabileceğini Kesinlikle düşünüyorum. öyle. Yani paran varsa hazıra ulaşırsın. Ha, param olsa da ben gerçekten söylüyorum. Ben gene kazırdım ya. Kazımayı seviyorum. Gerçekten Yani oradan tanıdığım kadarıyla öylesin. Yani ya çok tuttuğumu belli bu. tuttuğumu da koparmak istiyorum, bilmiyorum. Hep de hayatımın da her evresinde böyle oldu ya. Bilmiyorum, tuttuklarımı Vallahi. koparttım. İnşallah Şimdi bundan elimde bir sonrası şey öyle kalmadı. gelir. Geleceğim yani süspansiyon inanılmaz derecede güzel. Gelebilir yani çok sert bir otomobilmiş gibi zannedebilirler falan ama bildiğiniz yani normal bir otomobili kullanıyormuşçasına o süspansiyon gerçekten otomobille çok böyle entegre bir şekilde İşte onu çalışıyor. söyledim aslında sana Değişti bir mi bu önceki arada konuşmada. süspansiyon sistemi? Süspansiyonun haricinde biz 6 pistonlu, 8 pistonlu bunda fren sistemi komple söktük ki Onun 4 etkisi. pistonluya indirdik. Jantı biraz daha küçülttük. Lastik yanağını biraz daha büyüttük ki biz bu konfor performansını arttıralım diye. Çok başarılı olmuş gerçekten. Şanzıman da bu arada inanılmaz iyi. Motorla çok iyi entegre çalışıyor. Bu arada Şanzımanımız da test aşamasında aslına bakarsan biraz daha sessiz, biraz daha düzgün bir hale getireceğiz onu daha da. da iyi olacak diyorsun. Evet. Bu arada arkadaşlar otomatik şanzıman şöyle, manuel şanzımana göre bu 0-200 değerini kıyaslayacak olursanız 1 saniye kadar falan daha hızlandırıyor otomobili. Evet. İsmail abi yanlış bilmiyorsam. Aynen öyle. Yani 100-200'ü 1 saniye, 1.20 saniye daha hızlı olabileceğini söylüyorum. Ama kime göre, neye göre? Normal insana göre mi, İsmail Çam'a göre mi? Bana göre 1 saniye beni hızlandıramaz diye Hiçbir şey düşünüyorum. diyorsun. Ama Aynen. belki yaşlanmışımdır böyle. Yok canım, Ama vallahi benden de bir çok 0.5 iyisin. alır. Süpersin. Bu arada arkadaşlar şu anda 1000 beygiri gördük bu otomobile, gördüler yani. Evet, gördük. Ama tabii burada şey çok önemli. Yani stok motor olduğunun altını tekrar çiziyorum ve aslında ne kadar böyle metanol kullandığınızla, ne kadar barla işte bu otomobili yakıtı ve barı neyle dengelediğiniz bu noktada önemli. Evet, ne kadar hava, o kadar benzin, o kadar güç. Bunun başka bir alternatifi yok. Sen sus. Burada da bir karikatür yaparız. Biliyorsunuz Olur. İsmail abinin karikatürleri de çok Olabilir. meşhurdur. Birkaç tanesi. Ama sen bana sana çok fotoğraf güvenemedim. gönder. Onun için nos bastırmayacağım seni. Böyle zehri almış mıyım o yüzden. Evet. Valla neyse bir de nos basılmış şeklinde. Ama şu anda zaten İkinci sen videoda yaparız. 0.8 barda sürüyorsun. Aynen. Biz buna şu anda 2.4 barları gördük. Yani 2.4 barları gördük. Hatta 3 bara yakın açtık ama ben 2.4 bar diyeyim. Mükemmel gidiyor. O zaman görmen lazım. Bildiğin Tahmin ışınlanıyor edebiliyorum. yani. Gerçekten. Şu anda tam anlamıyla arabamızı yere oturtturduk biz. Yere basışı falan çok güzel. Yol tutuşu da harika, gördün. Aslında yani böyle hiç patinajsız bizi alıp götürüyor yani. Evet, gerçekten. Bu arada İsmail abi şu konu hakkında da fikrini almak istiyorum. Şimdi dedik evet MK4 vesaire falan. Bunun aslında bu otomobilin hem sürüş dinamikleri hem motoru hem de aslında biliyorsun Hızlı ve Öfkeli filminden sonra vesaire bu kadar çok sevildi. 17 yıl sonra yeni bir Supra ile tanıştık 2019 yılında. Aslında bir Supra değil, bir Toyota değil de sanki bir BMW'ydi zaten. Onun hakkında neler düşünüyorsun? Seviyor musun? Emin ol o Supra'da, o Supra'da kötü bir Supra değil. Sonuçta bir teknoloji var. Onun içindeki motor da çok kıymetli bir motor. Gerçekten çok kıymetli ve gerçekten Ar-Ge'si yapıldıktan sonra 3YZ diyebiliriz ona da. Şaka yapıyorum. Ya Var tabii. mı onunla da ilgili bir proje? Bilmiyorum, öyle sordun, ben de söyledim. Var. Tamam, o Yok zaman değil çok yani. konuşmayalım. O da değerli bir motor. Gerçekten güzel bir motor. Ben olsam yeni projelerimde o motoru da kullanırım. Sende zaten şöyle bir esinti var. Böyle bir süre sonra 2C'nin üzerine böyle bir örtü Toprağı örteceksin. örteceğim onun üstüne. Bunu oradan söz mü vereyim, vermeyeyim mi? Sevdiğim bir motor ama toprak örteyim dedim. Neden? Çünkü herkes artık hemen 2CZ yapalım. Sanki hiçbir şey yok, hiçbir motor yokmuş gibi bunu yapalım diyorlar. Ben de nedense buna kızdım biraz ya. Evet. Çok dayanıklı olduğu için de ya da çok böyle hani dedik ya Aslına kaputun bakarsan altında. onlar M-Supra'da sesini sevdiler. Evet. Evet. O ses ben yapamıyorum ama bazı insanlar çok güzel yapıyor. Ya o ses, bambaşka bir o şey ya. motorun sesi gerçekten güzel. Bu motorun sesi demedim. M-Supra'nın sesi. Bir ayrıydı ya. Ben M-Supra. daha yemin ediyorum hiçbir arabada görmedim.
Yani hiçbir yapılan, bugüne kadar yapılmış hiçbir arabada görmedim. Bazen böyle ya çok yaklaşmışlar diyorum. Bir tane vardı misal Antalya'da F30 vardı. Okan'ın yaptığı bir F30. Onun sesi yaklaşmıştı. Tam bir 90'lar arabası değil mi abi ya? Şu malzeme kalitesi, o koku, bir mü- koku var yani o. Mükemmel, mükemmel. Kesinlikle. Mükemmel. Bu arada burada arkadaşlar TRT gösterge panelimiz var. Bu dediğin gibi Amerika pazarına çıkanlarda mı 300'e Evet, kadar? evet. Amerika aslında Amerika değil. Amerika'da 180'leri Amerika'da seviyor. Ama Avrupa'ya gidenler 300'dü. Ondan sonra işte TR'de kendisi yaparak, kendisi geliştirerek hareket etti. Sadece kağıt değil, yani o bildiğin bir ekran haline Evet, geldi. evet. Gerçekten böyle görünce insan bir duygulanıyor, bir mutlu oluyor ya. İnanılmaz. Peki İsmail abi, çok da böyle otomobilde yormak istemiyorum. Buradan Mehmet abime de çok teşekkür ediyorum tekrar. Sana zaten sonsuz teşekkürlerim. Gençler için vermek istediğim mesajlar varsa son kez böyle senden güzel cümlelerini alayım. Kuzularına söylemek istediğin şeyler varsa sonra kapanış yapacağım. Gerçekten harika bir şey söyledin. Kuzularıma söylemek istedim. Ne olur yani bilinçsiz yerde gazlamasınlar. Tamam gazlasınlar, zevk alsınlar ama ne başkasının hayatına ne de kendi hayatlarına kastetsinler. Yani düzgün yerlerde bilinçli hareketler yapmalarını istiyorum. Çünkü ya bu güzel bir spor, eğlenceli bir spor ama tehlikeli olmasın ya. Tamam. Kimseye zarar vermesinler yani. Çünkü ben onlardan birisi gittiği zaman tanısam da tanımasam da Üzülüyorsun. yani bir arabacı, bir kaza yapan birisi vesaire gördüğüm zaman gerçekten içim çok kötü oluyor. Belki çok duygusalımdır ama yapmasınlar ya. Bilinçli hareketi yapsınlar. Bir kere hiç kimseye etiket için yani şu arabaya bindirip onu gezdirmesinler. Yani Kesinlikle. bırakın bu araba önemli bir araba. Yani ben sana niye bindireyim de işte böyle hızlı gidiyor vesaire demeye çalışayım. Çalışma kardeşim, yapma. Zaten bu ölümlerin %99'u da yanındakine etiket yüzünden oluyor. Maalesef. Evet İsmail abicim, gerçekten tekrar böyle konuk olup beni şereflendirdiğin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Ben teşekkür ederim kuzum. Var mı bana Teşekkürler. önerilerin peki? Onu da Kendi yolunda dümdüz git. Çok güzel Cansın, gidiyorsun. çok Çok teşekkür güzel ederim. gidiyorsun. Güzel içerikler üretiyorsun. Biz de seni Teşekkür izlediğimiz ediyorum. için teşekkür ederiz canım benim. Çok sağ ol. İyi ki varsın tekrar. Evet, en büyük teşekkürlerden bir tanesi de siz değerli izleyicilerim arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes gördüğünüz gibi böyle kornalarla bizi selamlıyor. Zor şartlarda çekim yapıyoruz sabahtan beri. Kanalıma hala abone olmadıysanız Abone olun lütfen. Abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Şöyle bir el sallayalım mı? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baş baş.